Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir oyuncağımla karşınızdayım. Şöyle bir tane tariften iki farklı kız çıkardım. Birazdan malzeme bilgilerini sayacağım ama ondan önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Tarifi bana aittir. Ördüklerinizde beni de etiketlerseniz hem çok sevinirim hem sayenizde daha çok kişiye erişmiş olurum. Bir tane tariften iki farklı kız çıkardık diye söylemiştim. Bunu Instagram'da paylaştığımda çok beğenmiştiniz ama herkes bu şekilde kapalı tercih etmeyebilir. O yüzden bunda da sadece saç ektim ve elbisesini kısalttım. Başka ekstra hiçbir şey yapmadım. Zaten videolarımda da anlatıyorum. Şimdi malzeme listelerimizi sayalım. İlk önce bunda kullandığım malzemeleri söylemek istiyorum. Bunda kullandığım iplerim hepsi de bir taneydi arkadaşlar. Etrofil cins kullandım. Bu markayı kullandım. Ten rengim 05'ti. Yine gözlerim 10 milim. Şalında ise Lanos'u Alara kullandım. Renk kodumuz 907 arkadaşlar. Yani komple etrofil kullanmış oldum bunda. Bir diğer kızımda ise bunda da bütün iplerimi yine Peria tercih ettim. Şöyle Periaların mesela ten rengimiz 17. Etek rengimiz 61. Bunun renk kodu yok ama şöyle videodan bakabilirsiniz. Bunun da renk kodu yok. Şöyle yeşil tonlu. Fark ettiyseniz arkadaşlar etrofil Peria'dan biraz daha küçük olduğu için, ince olduğu için oyuncağım da küçük oldu. Kullandığınız ipe göre oyuncağınızın boyutu değişebilir. Bütün hepsinde kullandığım 2 numara tığ. Sadece ayakkabısında 2,20 milim kullandım. Yani 2 tane tığa ihtiyacımız olacak. Saç içinde şöyle bir tane 50 gramlık bir ipten bu kadar kaldı. Bakın şöyle Catania'nın Baby Smile Slenya Soft diye bir ipi. Renk kodumuz da burada. Onun haricinde 10 milim siyah göze ihtiyacımız olacak. Evet. Malzemelerimiz hazırsa, kızımı da beğendiyseniz şimdi kollar ve bacaklarla oyuncağımıza başlayalım. Kollarımız ve bacaklarımız bu şekilde. İlk önce kollarımızı öreceğiz. Sonra da bacaklarımızı örüp devam edeceğiz. Şimdi kollarımız için şuraya koyalım. İpimizi alıyoruz. Ve sihirli halka yapıyoruz. Benim sihirli halka yapma şeklim bu arkadaşlar. Parmağına vesaire dolayanlar var. Ben o işin içerisinden çıkamıyorum maalesef. Şimdiye kadar hiçbir sorun çıkmadı. Evet, sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne. 4, 5, 6. Kapatalım. Şimdi ikinci sıramızdayız. İkinci sırada da hepsine çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4. arttırmam, 5. ve 6. arttırma. Şimdi 3. sıramızda 3 tek bir arttırma yapıyoruz. 2. sıramızda 12 sık iğneye ulaştık. 3. sıramızda da 3 tek bir arttırma. Bunu 3 kez tekrar edeceğiz. 1. 3 tek bir arttırmam. 2, 3 tek bir arttırma. Ve sonuncu 1, 2, 3 tek bir arttırmam. Toplamda 15 sık iğneye ulaştım. Biraz şöyle kollarımızı bükelim.
Dördüncü sıramızda arttırma eksiltme yapmadan düz 15 sık iğneyi sadece bir sıra örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet. Dördüncü sıramı da bitirdim. Beşinci sıramızda parmak kısmını oluşturacağız. Şimdi hemen sıranın ilk başında bir tane popcorn yapacağız. Bir çektim. 2 çektim. 3 çektim ve dördüncü. Bakın bu şekilde oluyor. Ve burada hepsini beraber çekip bir zincirle bitiriyoruz. Parmak kısmımız bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar olan 14 sık iğneyi düz örüyorum. Hemen şuradakini arkadaşlar batıyoruz ve 14 sık iğnemizi düz örelim. Şunu biraz dışarı çıkaralım. 1 2 3 4 14. 5. sıramı da bu şekilde bitirdim. Şimdi 6. sıramda bir sıra 15 sık iğne örüyoruz. Hemen şuna değil de arkadaşlar şuradakine batarak 15 sık iğnemi düz öreceğim. 7. sıramdayım. 7. sıramda burada arttırmıştık 3 sık iğne bir arttırma. Şimdi 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 3 kez tekrar edeceğiz. 2 3 tek bir tane şöyle ön loblardan alarak eksiltiyorum. Bu birinci. 1 2 3 tek bir tane eksiltiyorum. Bu ikinci. 1 2 3 tek bir eksiltme. Evet, toplamda 12 adet sık iğneye ulaştım. Şimdi 8. sıramızdayız. 2 4 6 evet 8. 8 ve 33. sıralar arasına arttırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Artık kaç sıraysa arkadaşlar. 8 ve 33. sıralar arasına 33. sırada dahil düz bir şekilde örüyoruz. Evet, kollarımı bitirdim. 33. sıraya kadar düz bir şekilde ördüm. Bunları şimdi bir kenara bırakıyoruz ve bacaklarımıza başlıyoruz. İsterseniz normal ten rengiyle de örebilirsiniz ya da kullanmak istediğiniz ayakkabı renginiz varsa onu da kullanabilirsiniz. Benim gibi beyaz çorap da giydirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Tarifimi açayım. Evet. Kullanmak istediğimiz rengi alıyoruz ve 7 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincirleri fazla sık çekmeyin. Şimdi ikinci zincirden itibaren 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Sonda kalan bir zincirimiz var. Bunun içerisine de 3 kez sık iğne yapıyoruz. 1 2 yani aynı ilmek içerisine 3 kez battım. Şimdi zincirin bir diğer tarafındayız. Hemen şunu alıyorum arkadaşlar. Evet, zincirin bir diğer tarafında da
4 sık iğne. Şu ipi de arasında yürütürseniz temiz olur. Evet, aynı ilmeği 3 kez battık. Sonrasında 4 sık iğne yapıyoruz. 1 yapmıştık. 2 3 ve 4. Sonda kalan bir zincirim var. Şöyle göstereyim. Bakın hemen şu. Bu zincirin içerisine de bir tane arttırıyorum ve birinci sıramı bitirmiş oluyorum. Toplamda 14 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Şunu ilmek belirleyici olarak bu tarafta kullanabilirsiniz veya farklı bir ip kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramızda hemen şuradaki ikinci sıramızda bunun içerisine bir tane arttırıyorum. Dört sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada da bakın şu başta 3 tane sık iğnemiz var. 3 kez arka arkaya arttırıyorum. Yani aynı sık iğne içerisine çift batıyorum. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci. Ve üçüncü arttırma. Evet, hemen karşı taraftayız. 4 sık iğne. 1 2 3 4. Bakın sonda 2 tane sık iğnemiz kalıyor. Bunlara da arka arkaya 2 kez arttırıyorum. Birinci arttırmam ve ikinci arttırma. Toplamda 20 adet sık iğneye ulaştık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramda bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek yaptım. Diğerine de bir tane arttırdım. 4 sık iğne. 1 2 3 4. Burada da arkadaşlar 3 kez bir tek bir çift yapıyorum. Birinci bir tek bir çiftim. İkinci bir tek bir çiftim. Ve üçüncü bir tek bir çiftim. Evet, karşı tarafa geçtik. 4 sık iğne. 1 2 3 4. Şimdi burada kalan ilmeklerimize bir tek bir çift yapıyoruz. 2 kez tekrar ediyoruz. Birinci bir tek bir çiftim ve ikinci bir tek bir çiftim. Üçüncü sıramızı da bitirdik. Dördüncü sıramızda son arttırma sırası. İlk başta 2 tek bir çift yapıyorum. Dördüncü sıramda 2 tek bir çift. 4 sık iğne. 1 2 3 4. Evet, şimdiki işlemde dikkat etmemiz gereken bir husus var. Sık iğne yapmayacağız. Şu kısımda yarım trabzanla öreceğiz. Yarım trabzan ne oluyordu? Başını alıyorduk. Bir seferde çekiyorduk. Başını alıyorduk. Bir seferde çekiyorduk. Şimdi yarım trabzan olarak 3 kez 2 tek bir arttırma yapıyoruz. Ben 2 tek yaptım sizle birlikte. Bir tane arttırıyorum. 3 kez tekrar ediyoruz. İkinciyi yapalım. 1 2 tek
bir çift. Şimdi sonuncu, 1 2 tek, bir çift. Evet, yarım trabzanlarımız buraya kadardı. Şimdi sık iğne olarak devam ediyoruz. 4 sık iğne, 1 2 3 4. Burada da arka arkaya 2 kez 2 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 tek, bir çift ve sonuncu 1 2 tek, bir çift. Evet, ayak tabanımız bu şekilde bitti. 5. sıramızdayız. 5. sıramızda da yine bloğu şeklinde arkadan, arka ilmeklerden alarak 32 sık iğnemiz var arkadaşlar bu arada. 32 sık iğneyi düz örüyoruz. Bakın şöyle arka ilmeklerimizden alarak 32 sık iğneyi düz örelim. Bakın bu şekilde bir ayak tabanımız oldu. Arka ilmeklerden alarak 5. sıramı bitirdim. Şimdi 6. sıramdayım. 6 ve 7. sıraları toplamda 2 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan 32 sık iğne düz örelim. Sonrasında eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi 6 ve 7'yi düz bir şekilde örüyoruz. 8. sıramızdayız. 8. sıramızda 7 sık iğne yapıyorum. Hatta şuraya ilmek belirleyici koyalım. Şunu alayım hemen. Evet, 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada 6 kez arka arkaya eksiltiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. Sanırım 6 oldu. Şimdi sıra sonuna kadar 13 sık iğne kalması gerekiyor. 13 sık iğnemizi düz örelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi 8. sıramız bitti. Tam olarak ilmek belirleyicim burada arkadaşlar. Şimdi ayakkabının tam arkasından başlamamız gerekiyor bu sıraya. Bakın arkası tam şurası, yani 2 sık iğne öncesi. Bu ördüğüm 2 sık iğneyi tekrar söküyorum ve sıra başım burası oldu. Ayak eksiltmelerinde eğrilik olmasın diye tam ortalamamız gerekiyor. Şimdi 9. sıramızda bir tane eksiltiyorum. 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burada da 4 kez arka arkaya eksiltiyoruz. Birinci eksiltmem, ikinci eksiltmem, üçüncü eksiltmem ve sonuncu eksiltmem. 4 kez eksilttik. Şimdi 8 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5
6, 7 ve 8. Bakın sonda 2 tane sık iğnem var. Şöyle göstereyim. Bunu da eksiltiyorum. Toplamda 20 adet sık iğneye düştük. 9. sıramızda. Eğer sıra sonlarında sayıyı söylemeyi unutursam lütfen İngilizce olanın sayılarından takip edebilirsiniz. Şimdi 10. sıramdayım. Son eksiltme sırası. Burada da yine ilk başta bir tane eksiltiyorum. 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Hemen bakın ön taraftayız. 2 tane arka arkaya eksiltiyoruz ön tarafta. Bir. Bu sıradan sonra içerisine elyaf koyalım ki kolay örelim. Evet, 2 tane eksilttim. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sıra sonunda kalan 2 sık iğnemi de eksiltiyorum. Toplamda 16 sık iğneye düştük. Hemen elyafımızı dolduralım. Şöyle sıkı sıkı dolduralım. Ayağımız bu şekilde oluştu. Şimdi 11. sıradayız. 11 ve 12. sıraları arttırma, eksiltme yapmadan 16 sık iğnemiz vardı. 16 sık iğneyi düz örelim. 11 ve 12. sıraları arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 13. sıramızdayız. 13. sıramızda artık ten rengimize geçmemiz gerekiyor. Şu son yaptığımız 12. sırada son yaptığım sık iğneyi çıkarıyorum arkadaşlar ve bu şekilde 2 tane tığımda kalıyor. Hemen renk değiştirmek istediğim rengi alıyorum. Ama şuradaki beyaz ipimiz bu tarafta kalacak. Çünkü fırfırları öreceğiz. Evet, bu şekilde ten rengi ipimle sık iğnemi tamamladım. Burada da ayakta yaptığımız gibi arka ilmeklerden alarak bakın. Bu şekilde zaten videolarımı izleyenler bilirler. Artık bunları öğrendik. 3 4 5 6 7 8 16 sık iğnemi ten rengimle düz ördüm. Şimdi hemen şuradaki fırfırımı örüp beyaz ipimden kurtulmak istiyorum. Şunu da içeri çekelim. Buradaki fırfır kısmı için herhangi bloğunun içerisinden tığımı taktım. Bakın bu şekilde. Şimdi bunun içerisine bir adet zincir çekiyorum. Ve hemen yanındakinden ilmek kaydırıyorum. Evet, bir zincir,
yanındaki sık iğneden yapabilirsem ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir, ilmek kaydırma, bir zincir, ilmek kaydırma. Bu şekilde sıra sonumuza kadar ilerliyoruz. Sıra sonuma geldim. Farklı hiçbir işlem yapmadım. Şimdi buradaki ipimi kesiyorum. Şuradan bir yerden batıp ipimizi içeri çekeceğiz ve ten rengiyle bağlayacağız. Bunu bana çok soran arkadaşlarım var. İpleri nasıl saklayacağız diye. Keşke birkaç sıra daha örseydik. Şuradan başlayalım. Evet. Evet, içeri alıyorum. Ve ten rengimin ucuyla bağlayacağım. Evet, şimdi artık ten rengimizle devam edebiliriz. 14. sıramızdayız. Bakın, arttırmaların tam arkada olması gerekiyor. Arttırmaların ve eksiltmelerin tam arkada olması gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer şu anki sizin bulunduğunuz konum tam arkada değilse, şurada veya şuradaysa lütfen bu şekilde ilmek birleyicinizi arkaya alın. Evet, bu sırada bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırdıktan sonra sıra sonuma kadar düz örüyorum. 15 sık iğne olması gerekiyor sıra sonuna kadar. Toplamda 17 adet sık iğnemiz olacak 14. sıramızda. Bir tane eksilttik ve sıra sonuna kadar düz örüyorum. 15. sıramızda da sadece bir sıra 17 sık iğneyi düz örüp gelelim. 16. sıramdayım. İlmek birleyicimi arka tarafa aldım. 16. sıramızda da bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir arttırmadan sonra evet, bir sık iğne ve sonra tekrar bir arttırma. Yani bir arttırdık, bir sık iğne ördük, tekrar bir arttırma. Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyorum. 14 sık iğne olması gerekiyor sıra sonunda. Sıra sonuna kadar 14 sık iğne örüyoruz. Toplamda 19 sık iğnemiz olacak. Bir arttırdım, bir sık iğne ördüm, tekrar arttırdım. Şimdi 14 sık iğneyi düz örüyoruz ve 19 sık iğneye ulaşıyoruz. Bir üst sıramızda da yine bir sıra düz örüp geliyoruz. Şimdi 18. sıramdayım. 18. sıramızda hemen ilk başta bir tane arttırıyorum. İki sık iğne örüyorum. 1 2. Şimdi tekrar bir tane arttırıyorum. Sıra sonunda 15 sık iğnemiz kalıyor. 15 sık iğnemizi düz örüyoruz. Ve toplamda 21 adet sık iğnem oldu şu anda. Ne yaptık 18. sıramızda? Bir arttırdık. 2 sık iğne ördük. Tekrar bir arttırdık. Ve 15 sık iğnemizi de düz örüyoruz. Toplamda 21 sık iğneye ulaştık. Bir üst sıramda da yine bir sıra düz örüyorum. Bir sıra düz örüp gelelim. Bu arada arkadaşlar sadece 19'u değil 20'yi de düz örüyoruz. Yani 2 sıra düz örmüş olacağız.
2 sıra düz 21 sık iğne örüyoruz. Bir üst sıraya geçmeden önce içerisine elyafımızı sıkı sıkı dolduralım. Her 3-4 sırada bir elyaf doldurmayı unutmuyoruz. Bakalım eşit miyiz? Evet. Ördükçe daha dolduracağız. Şimdi 19 ve 20'yi düz örmüştük. 21. sıradayız. 21. sıramızda bir sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğneden sonra bir arttırıyoruz. Şimdi 3 sık iğne. 1 2 3 sık iğneden sonra da bir tane arttırıyorum. Ve sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bir sık iğne ördük, bir arttırdık. 3 sık iğne ördük, bir arttırdık. Şimdi sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 22. sıramdayım. 22 ve 27. sıraları, şu anda toplamda 23 adet sık iğnem var. 22 ve 27. sıraları, toplamda 6 sırayı arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Örerken de içerisine elyaf doldurmayı unutmuyoruz. Şimdi 6 sıra 27. sıraya kadar düz örelim. 28. sıradayız arkadaşlar. 26 değil, 28. sıradayız. İlmek belirleyicimi koyuyorum. Şimdi burada arka kısımda eksiltmemiz var. Bir sık iğne öreceğiz, bir eksilteceğiz, 3 sık iğne öreceğiz, bir eksilteceğiz. Şimdi hemen şöyle bakalım: bir sık iğne, bir eksiltme, 3 sık iğne, bir eksiltme. Evet, tam arkaya geliyor. Siz de bu şekilde ortalayarak yapabilirsiniz. Şimdi hemen bir sık iğnemi örüyorum. Bir sık iğne, bir tane eksiltiyorum. 3 sık iğne, 1 2 3, bir tane eksiltiyorum. Şimdi hemen bakıyoruz. Evet, tam arkasında. Evet, gayet güzel. Şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. 23 olan sık iğnemiz 21'e düştü. 29. sıradayız. Burada da arkadaşlar 2 sık iğne örüyoruz. 1 2, bir tane eksiltiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 30. sıramızdayız. Toplamda 20 adet sık iğneye düştük bir alt sıramızda. Şimdi diz kapağımızı oluşturacağız. Bir 10 sık iğne örelim. 1 2 3. Diz kapak için burada arttırmalarımız olacak ama tam ortalayacağız arkadaşlar. Bakın, şurası benim için tam ortası. O yüzden 11 sık iğne benim için tam geliyor. Evet, gayet ortalı. Şimdi 4 kez arka arkaya arttırıyoruz. 1
2, 3 ve 4. Evet, şimdi sıra sonunda kalan 5 sık iğnemi düz örüyorum. Toplamda 24 adet sık iğnemiz oldu. 30. sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. 31, 32 ve 33. sıraları toplamda 3 sırayı da arttırma, eksiltme yapmadan 24 sık iğne düz örüp gelelim. Evet, 33. sıramızı düz ördük. 31 ve 33. sıralar arasına. Şimdi 34. sıradayız. 34. sıra ve 35-36. sıralarda sadece bir kez arttıracağız arkadaşlar. Tam arka kısımda, yani şu kısmı örüyoruz. Benimkinde 2 sık iğne bir arttırma tam geldi. Evet, 2 sık iğne yaptık. Bir tane arttırıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. 35. sıramızda 3 tek bir arttırma. 36. sıramızda da 4 tek bir arttırma yapıp 27 sık iğneye ulaşacağız. Şimdi 3 sıra boyunca birer kez arttırarak devam edelim. Evet, 37. sıramızdayız. Artık arttırma ve eksiltmelerimiz bitti. İçerisine elyafınızı da koyabilirsiniz. Şimdi 37 ve 50. sıralar arasına arkadaşlar. Toplamda 14 sıra arttırma, eksiltme yapmadan 27 sık iğnemizi düz örüyoruz. 37 ve 50. sıralar arasına arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Bu arada bu benim kullandığım etrofil. Bu ip bundan birazcık daha ince olduğu için bu kızda 5 sıra fazla ördüm arkadaşlar. Yani bunda 55. sıraya kadar düz ördüm. Bunda da 50. sıraya kadar düz ördüm. İpinize göre bu kısmı uzatabilirsiniz. Şimdi 14 sıra düz örelim. 14 sıramızı düz ördük. Bu sırada short kısmımıza geçmek istiyorum. O yüzden 5 sık iğne daha örelim. 1, 2, evet, 3 sık iğne örsem kafi. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Ya da hangi renk short kullanmak istiyorsanız. Renk değişikliğimizi gerçekleştirdik. Burada da arka ilmeklerden alarak 27 sık iğnemi düz öreceğim. Evet. Arka ilmeklerden alıyoruz. Ön ilmeklere fırfır yapacağız. Bu sırayı bitirdikten sonra 2 sıra daha düz örüp ikinci ördüğümüz bacakta ipimizi koparmıyoruz. Birinci bacakta koparıyoruz, ikinci bacakta koparmıyoruz. Ben şu an ikinciyi ördüğüm için koparmayacağım. Şimdi bu sırayı bloğlardan diğer 2 sırayı da düz bir şekilde örüp gelelim. Her iki bacağımızı da bitirdik. Şimdi şuradaki fırfırlarımız kaldı. Buradaki ipimizi koparmamak için genelde ben şu yöntemi uyguluyorum. Böyle ipin arasındakini çıkarıp buradaki fırfırlarımı örüyorum ve tekrar işim bitince içeri saklıyorum. Şimdi şuradaki bloğun içerisine şöyle göstereyim. Tığımızı taktık. Buraya bir zincir yapıyorum. Yanındakine ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, ilmek kaydırma, bir zincir, ilmek kaydırma. Yani ayak bileğindeki olan teknik. Bu şekilde her iki bacağın ördüğümüz bloğlarını bitiriyoruz.